Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu benim de çok beğendiğim, uzun zamandır örmek istediğim kedili atkı modelini çalışacağız. Arkadaşlar yapımı çok kolay. Elinizde şablonunuz varsa şablona baka baka şöyle bakın. İkinci kediden sonrasını zaten kendiliğinden ilerleyecek ve ezberleyeceksiniz. Ben şöyle bir şablon aldım. Pinterest'te görmüştüm bu modeli ve şablonu da Pinterest'ten aldım. Bu şablonu Instagram hesabımdan hikayeler bölümüne, öne çıkanlar bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bu videonun sonuna da büyük bir şekilde eklemeye çalışacağım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi noktalar var. Onlar bizim tekli trabzanlarımız. Her bir nokta bir tane tekli trabzan olarak sayılıyor ve sayarak saya şöyle ortaya gerçekten çok güzel bir şey çıkıyor. Ben 3 renk kullandım. Hemen şöyle iplerimi göstermek istiyorum. Şimdi size göstereceğim renkler bunlar. Favorinin Ören Bayan'ın favori ipini kullandım. Hemen tığ numaramı göstermek istiyorum. 3.50 milimlik tığ kullandım. Şöyle hemen atkımı açıp da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Uzun zamandır da örmeyi istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Benim baktığım modelde maalesef püskül yoktu ama ben atkılarda püskülü çok seviyorum. Atkılarda, şallarda. O yüzden böyle bir püskül ekledim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şöyle hemen ölçü vermek gerekirse ben bunu çocuk için yaptım ama yetişkinler için de yapabilirsiniz. İpiniz çok ince olmasın. Eni, çünkü sayılarla yaptığımız için eni daha dar olabilir. 15 santim arkadaşlar. Eğer büyük yapacaksanız ipiniz birazcık kalın olsun. 20 santime kadar büyüyecektir. Boyunda 1,5 metre yaptım arkadaşlar. İsterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce şöyle tersini de göstermek istiyorum. Kesinlikle ip kalıntısı yok gördüğünüz gibi. Arkası da önü de aynı. Evet, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle zincirle başlıyorum. İpimi bir düğüm attım ve toplamda 25 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane zincirimi çektim. En son çektiğim zincirden tırnağımla tutuyorum ve 2 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Tırnağımla tuttuğum zincire batırıyorum ve tekli trabzan, yani 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Tığın başını doladım, zincire batıyorum, ilmek alıyorum ve 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Tekli trabzanlarımı yapmaya. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son zincirime batıyorum. İlmek aldım. Ama ilmekleri kapatmıyorum. Ve diğer rengimi alıyorum. Şöyle. Hemen arasından şöyle geçiriyorum. Şu şekilde kapatıyorum. 1, 2 zincir çektim. Şöyle ilmeğimi sıkıştırıyorum. Modeli çevirdim. Tığın başını doladım. Bakın bu sarı ipi de arada yürüteceğim. Tığın başını doladım. Ve hemen ilk trabzana batıyorum. 1. Hemen yanındakine batıyorum. 2. Hemen yanındakine batıyorum. Üçüncüyü ise bakın şöyle önüme alıyorum bu ipleri. Burası arka taraf olduğu için hep ipleri burada toplayacağız. Sarıyı aldım. Sarıyla kapattım. Şimdi bakın şu gri ipi burada bırakıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar sadece
sarı iple devam edeceğim ve griyi yürütmeyeceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir trabzan tepesine bir tane tekli trabzan yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Son trabzanımı batıyorum. 2 zincirle yükseldim ve modeli çeviriyorum. Bakın burada 4 tane trabzan kalana kadar yine tek tek batıyorum. Şöyle dibine batarak başlıyorum. Her bir trabzan tepesine birer tane tekli trabzan, 4 tane trabzan kalana kadar. Evet. Bakın 4 tane trabzanım kaldı. Bir altta 3 tane gri ile yapmıştık. Şimdi 4 tane yapacağız. Şöyle sonuncunun 3 ilmeğini kapatmıyorum. Bakın arkası tersi burası olduğu için ipi arkaya alıyorum. Gri ile kapattım. İpimi sıkıştırıyorum. Sarı ipimi yürütmüyorum. Bakın böyle aldım. Hemen 1 2 3 ve 4. 2 zincir çektim. Bakın bir arttı, 3'tü, 4 oldu. Şimdi de 5 olacak. Çevirdim. Hemen dibine batıyorum. 1 2 3 4 ve 5.'yi bakın şöyle griyi aldım, sarıyla 3 ilmeğimi kapattım. Bakın bu sırada şöyle ipimi biraz sıkıştırayım. Bu sırada ben ipi yürüteceğim, gri ipimi. Neden? Gözleri yapacağız ama sizler böyle içten yürütmek istemiyorsanız şöyle minik bir parça örgüye başlamadan önce şundan şöyle bir top haline getirin. Gözleri içinde şuralara ekleyebilirsiniz. Ben çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bakın 5 tane griyi yaptıktan sonra yürütmeye başlıyorum. Ki gözlerini de aynı renkle yapabileyim. Farklı bir renkle yapacaksanız böyle hiç yürütmeyin. Tek tek batın. Dönüşte de başka bir renk yapacaksanız gözlerinizi başka bir renk takarak devam edebilirsiniz. Ben şöyle yürüte şöyle 5 tane trabzan kalana kadar devam edeceğim. Şöyle 1 2 3 4 tane kalasıya kadar alttan yürüttüm. Şu anda yürütmeyi bırakıyorum ve 4 taneyi tek başına örüyorum. Evet, 2 zincir, modelimi çevirdim. Bakın şu görüntü olmasın diyorsanız eğer, içten görünmesin, bunu yürütmezsiniz. Şimdi hemen göstereceğim. Bakın 4 tane tekli trabzan yapalım. 2 3 dördüncüyü burada hemen göz ipliğinize hemen takıyorsunuz. Burada göz olarak, yani gri ipiniz burada kalıyor, yürütmüyorsunuz. Bu dönüşte farklı bir ip takıp devam ediyorsunuz. Eğer içeride bu görüntü olsun istemiyorsanız. Evet, hemen griyi aldım, kapattım. Şöyle ipimi sıkılaştırdım, alttan yürütüyorum sarı ipimi. Bir tane tekli trabzan gri ile ikinci tekli trabzanımı hemen bırakıyorum, sarı ile kapatıyorum. İlk gözümüzün ilk sırasını yapmış oluyoruz. Yine griyi altta yürütüyorum. 1 2 3 şöyle de göstermek istiyorum. 4 tane burada, 2 tane gri ve yine 4 tane sarı ile yapıyorum. Dördüncüyü gri ile kapatıyorum. Ve yine 2 tane tekli trabzan gri ile ikinciyi kapatmıyorum, sarı ile kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şimdi
burada 5 tane sarıyla gri ile yine yürütüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle 5.'yi gri ile kapatalım. Sarıyı yürütmüyorum. Sarıyı kenara aldım. Ve burada 8 tane gri ile trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şöyle göstermek istiyorum, bakın. 2 zincir çevirdim ve yine 8 tane gri ile tekli trabzan. 2 3 4 5 6 7 8.'yi yarım kapatıyorum. Bakın önü alıyorum. Burası tersi çünkü. Sarı ile kapatıyorum. Ama griyi de arada yürütüyorum. Şimdi yine burada 5 tane göze gelene kadar. 1 2 3 4 ve 5.'yi şöyle yarım kapatıyorum. Hemen bakın öne aldım. Gri ile kapattım. Yine altta yürütüyorum sarıyı. 2 tane gri ile tekli trabzan. İkinciyi kapatmıyorum. Bakın öne aldım. Sarı ile kapattım. Ve yine griyi altta yürütüyorum. 4 tane sarıyla. 1 2 3 ve şöyle 4. Dördüncüyü gri ile ve yine gri ile 2 tane gözümü bitiriyorum. Şöyle sarı ile kapatıyorum ve yine burada gri ipimi bıraktım, tek başına örüyorum. 1 2 3 ve 4. Hemen şöyle bakın göstermek istiyorum. 2 zincir modeli çevirdim. Tekli trabzanlarımı yapıyorum. Gözümüzü bitirdik artık. Şöyle 8 tane gri trabzana gelene kadar tek başına örüyorum. Mecbur geriye dönmek için yine alttan yürütüyorum. Bakın şöyle buraya geldim. Şöyle grili tekrar yürütmeye başlıyorum. Şöyle çok kafanız karışmasın diye buraları kesmek istemiyorum. Bakın burada ne yaptık? 4 tane sarı, 2 tane gri, 4 tane sarı, 2 tane gri. Şurada 5 tane yaptık. Zaten şablonu gördüğünüzde siz de sayıları göreceksiniz ve kesinlikle kafanız karışmayacak. Bundan eminim. Ben başlamadan önce benim de kafamın karışacağını çok düşündüm. Bazı videolara da baktım. Çok zor çok zor deyip duruyorlardı. Benim de gözümü korkuttular ama hiç video seyretmeye bile gerek yok. Şablonlardan direkt takip edebilirsiniz. Sayılar tek tek önünüzde zaten. Ben de arada bakarak yapıyorum zaten. Evet. Bakın sonuncuyu gri ile alacağım. Şimdi burada bir sıra daha aynı bu şekilde devam edeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen gri ile bakın sarıyı bıraktım. Şöyle sıra sonuna kadar gri ile örüp dönüyorum.
sıranın sonuna geldim. 2 zincir. Model'i çevirdim. Burada yine aynı şekilde 8 tane gri. Geri kalanını sarı iple yapacağız. Gri yine arkada yürüteceğiz burada. Çünkü bir üst sırada kulaklara başlayacağız. Evet, bu şekilde hemen sarıya gelene kadar devam edeyim. Buraları sayarak yaparsanız sizin için de iyi olur. Bakın sonuncuyu aldım. Sarıyla kapattım ve yine sarı ipimi 5 tane trabzan kalana kadar yürüteceğim. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın burada 5 tane trabzan kalasıya kadar yürütmeyi bıraktım. 2 zincir çekiyorum. Ve burada yan yana 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5.'yi kapatmıyorum. Hemen arkaya alıyorum bunu ve gri ile kapattım. İpimi şöyle sıkılaştırdım. Yine arkada yürütüyorum. Gri ile 6 tane. 1 2 3 4 5 6.'yı kapatmıyorum. Sarı ile kapatıyorum. Ve yine gri ipimi arkada yürütüyorum. Ve yine 1 2 3 4 ve 5.'yi gri ile kapatıyorum. Şöyle bakın 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 tane bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şöyle 5 tane yapmıştık ve artık buradaki 8 tane griyi şöyle sarı ipimi bırakıyorum. Sarı ipimle yürütmeyeceğim. Artık burada 9 tane gri yapıyorum. Şöyle sıranın sonuna kadar gri ile devam edip dönüyorum. Bakın sıranın sonuna geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane trabzanımı bitirdim. Bakın kulaklarımızı da yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladık. Hemen burada 2 tane zincir çektim. Model'i çevirdim. Yine 9 tane şöyle trabzanlarımı yapıyorum. Yine gri ile devam ediyorum. 9 tane. Evet, 9.'yu yine sarı ile kapatacağım. Sarı ile, çok pardon, şunu buraya alıyoruz. Tersi çünkü burası. Evet. Hemen sarı ile kapat. İpimi sıkılaştırdım. Yine gri ipimi altta ve bakın önden yürütüyorum çünkü burası tersi. Şimdi burada 1 2 3 4 5 tane trabzanım vardı. Sarı ile 4 tane yapacağım. Eksiltiyoruz sarıyı. 2 3 4 tane yaptım. Bakın 4.'yü hemen gri ile kapatıyorum. Ve bakın burada 6 tane vardı gri. Ben bu 6 taneyi 8 taneye çıkarıyorum. Gri ile 8 tane yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8.'yi sarı ile kapatacağım. Ve burada yine 4 tane sarı olmuş olacak. 1 sarı, gri ipimi yürütmüyorum. 1 2
3 ve şöyle 4 diyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, burada yine 2 zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Ve burada yine eksiltme yapıyorum sarı için. 1 2 bir alt sırada sarı 4 taneydi. Şimdi 3 tane sarı yapacağım. Üçüncüyü yapıyorum ve kapatmıyorum. Hemen gri ipimi alıyorum. Gri ipimle kapatıyorum. Yine altta sarıyı yürütüyorum. Ve şimdi 8 taneydi. Ben gri ipimle şu 8 taneyi 10'a çıkarıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10'uncuyu sarıyla kapatıyorum. Yine arkada griyi yürütüyorum ve bakın sarı ile yine 3 tane yapmış olacağım burada. 2 üçüncüyü gri ile kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 3 10 ve 3 ve burada 3 tane kalana kadar gri ile örüyorum. 2 arkada sarıyı yürütüyorum. 3 4 5 6 tane oluyor ve 6.'yı sarıyla kapatıyorum. Şimdi burada çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bakın burada biz şimdi sarıyı bitirmek üzereyiz. Griden devam ediyoruz. Burada artık şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Birinci kedimiz, ikinci gri tam bitirmedik ama bakın tam şuradayız. Yani eğer 3 renk yapacaksanız burada diğer 3. renk kedinizle geçebilirsiniz. İkinci renkle devam etmeyeceğiz. 3. renge geçeceğiz. Bakın ben burada griyi ördüm, siyahın yarısını ördüm. 3. rengimi de hemen buraya ekledim. Ama ben 2 renkle göstereceğim için şöyle sarıyla şöyle griyi bırakıyorum. Bakın griyi bıraktım ve 3 tane sarıyla ördüm. 1 2 zincir çektim. Modeli çevirdim. Bakın burada ne yaptıysak şurada gri ile burada da onları yapacağız. Yani 3'tü. Bir üstteki sırada 4, 5 o şekilde ilerleyecek. Yine 3 tane sarı ile yap. 4.'yü gri ile kapatıyorum. Bakın. 3 ile başladık. 4'e çıkardım. Ve buradaki griler 5 tane olacak. 1. Yine sarıyı altta yürütüyorum. 2. 3. 4 5.'yi sarıyla kapatacağım ve son olarak kulak sıramızı yapacağız. 2 tane sarı altta griyi yürüterek ve 2 tane ikinci sarıyı kapatmadım ve ikinci trabzanı gri ile kapattım. Bakın burada 10 tane gri trabzanım vardı. Bu 10 tane gri trabzanım 12 tane olacak. Bir de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Arkadaşlar ben arttırma diyorum ama sayı değil. Bizim trabzanlarımız hep 25 tane. Sadece renklerden bahsediyorum. Mesela 3 taneydi. 4 tane sarı oldu. İşte gri ilk yaptığımızda 6 idi, 8, 10, 12'ye çıktı. O şekilde. Trabzanları arttırmıyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Kafa karışıklığı olmasın. Şablonunuzu elinize alın. Zaten 3. kediden sonra kendi kendinize örmeye başlayacaksınız. Zaten şablona gerek kalmayacak.
bir alttaki kediye bakarak da aynı ilerleyebileceksiniz. Ben atkımı o şekilde ördüm zaten. Alttaki böyle şaşırdığım yerlerde alttaki kediye bakarak devam ettim. Evet, burada 11, şöyle 12 ve diğerini de yine, pardon, 12.'yi şöyle sarı ile yapalım. Hemen griyi buraya aldım. Sarı ile kapattım. Ve yine 2 tane griyi altta yürütüyorum. Ve sarı ile kulaklarımızı bitiriyoruz. Sonuncuyu şöyle kenara alıyorum. Ve gri ile kapatıyorum. Bakın. Burası bizim tersimiz. Hemen sarıyı da yürütmeye başlayacağım. 2 zincir çektim. Şöyle dibine batarak devam ediyorum. Yine sarıyla devam ediyorum. Sarıyı altta yürüterek devam ediyorum. Diğer tarafa gelene kadar bu şekilde devam edeceğim. Bakın, kulaklarımı bitirdim. Şimdi şuraya gelene kadar şöyle hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane var. Evet, şöyle 5 tane olana kadar devam edelim. Evet, şöyle bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6. da gri ile aldım ama gri ile kapatmıyorum. Sarı ile kapatıyorum. Daha sonra gri ipimi bıraktım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın, bundan sonraki sıralarda hep bu şekilde, yani kulaklarımızı bitirdik mi öncelikle bir sıra şöyle düz gri ve 5 tane sarı. Ondan sonra hemen şöyle şurayı düz gördüğümüzde bir üst sırada gözlerimizi yapacağımız aklımıza gelecek. Şimdi 5 taneden sonra 2 zincir çektim, çevirdim. 8 tane sarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şöyle griyi de yukarı alıyorum, yürütüyorum. 7 oldu zannedersem, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 zinciri saymıyorum. 8. de renk değiştiriyorum. Şimdi burada gözlerimize geçeceğiz artık. Burada 5 tane gri, 2, 3, 4, 5.'yi sarıyla kapatıyorum. Sarıda bakın, burada neler yaptıysak şu bölümde şöyle yukarı çıkarken, şimdi burada da onları yapıyoruz. 2 tane sarı, 2.'yi gri ile kapatıyorum. Ve ortada kaç tane vardı? 4 tane gri. 1, 2, 3 ve 4.'yü sarıyla kapatıyorum. Ve yine aynı şekilde 2 tane sarı ile örüyorum. Trabzan, 2.'yi gri ile kapatıyorum. Ve sarıyı bırakıyorum, yürütmüyorum. Bakın, 1, 2, 3 ve 4 tane gri ile örmüş oldum. 2 zincir çekiyorum, modeli çeviriyorum. Bakın, 4 tane gri, 2 tane sarı, 4 gri, 2 sarı ve şöyle şurayı bir çekeyim. Şurayı tam şey yapamamışız, yürütememişiz. 5 tane gri ve 8 tane sarı şeklinde ilerledim. Yine 4 tane gri yapıyorum. 2, 3, 4. de sarıyla kapatıyorum.
2 tane yan yana sarı, ikinciyi gri ile kapattım. 4 tane gri, 2 3 dördüncüyü sarı ile kapatacağım. 2 tane sarı, ikinciyi gri ile kapattım ve burada yine 5 tane gri. Sarıya geçtim ve sıra sonuna kadar griyi yürütmeyi bırakıyorum ve sıra sonuna kadar sarı ile öreceğim. Sıramın sonunu bitirdim. 1 2 zincir çektim, çevirdim ve yine burada 2 3 4 5 6 7 8.'yi gri ile kapatacağım ve burada sarıyı bırakıyorum. Şöyle bir sıra gri ile gideceğim, dönüşte yine bir sıra gri ve burada yine kulaklarımıza devam edeceğiz. Ben böyle sıra sonuna kadar gri ile devam edip dönüyorum. Evet, sonuncuyu da yapıyorum. Bakın şöyle 8 tane sarıyla geri kalanını gri ile yaptım. 2 zincir çektim, modeli çevirdim. Bakın ikinci kedimin de gözleri ortaya çıktı. Şimdi bir sıra daha aynı bu şekilde devam edip kulaklarına başlayacağız. Şimdi sarıya gelene kadar yine gri ile devam edeceğim. Ve buradan sonrasını sarı ile yapacağım. Daha sonra devam edeceğiz. Sıramın sonuna geldim. 8 tane sarı ile yapıp bitirdim. Şimdi artık kulak sıramıza geldik. 2 zincir çekiyorum. Burada 9 tane sarı ile yapacağım. 9.'yu gri ile kapatacağım arkadaşlar. Ben şöyle 9 taneyi örüp dönüyorum. 9. gri ile kapattım. Ve yine şöyle alttan sarıyı yürüterek 5 tane gri, 1 2 3 4 ve 5. 5.'yi sarıyla. Sarıyla ne yapıyorduk? Bakın burada aynısını yaptık. 6 tane. 1 2 3 4 5 ve 6.'yı gri ile kapatıyorum. Sarıyı yürütmüyorum. Ve sayıyoruz tekrar. Gri ile 1 2 3 4 ve 5. Neydi bu sıramız? 9 5 6 5. 2 zincir çevirdim. Şimdi burada 4'e indiriyorum griyi. 1 2 3 dördüncü de sarıyla kapatıyorum. Sıkıştırıyorum. 6 tane sarıyı 8'e çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. de griye geçtim.
Ve yine bakın griyi 4 tane. 1 2 3 dördüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü sarıyla kapattım. Ve yine sonuna kadar şöyle gri ipimi altta yürüterek sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Son trabzanı gri ile kapattım. Çünkü artık bir üst sırada diğer kedinin başlangıcını yapmak zorundayız. Bakın sarı kediyi artık geçtik. Gri'miz bitti. Ve şöyle de anlayabiliriz. Bakın diğer kediye, yani bir üst sıradaki kediye şu kulaklar 3 tane kalınca başlıyoruz. 3. sırada. Şimdi 4. bir üst sırada 3 tane olacak şunlar. O zaman başlamış oluyoruz. Hemen burada 2 zincir çekiyorum. Modeli çevirdim ve burada şöyle alttan sarıyı da alalım. İplik kalıntıları olmasın. 1 2 üçüncüyü tam kapatmıyorum. Sarıyla devam ediyorum. Altta ipimi yürütüyorum. Çok videonun uzamasını istemiyorum. Eminim ki anlaşıldı. Üstüne basa basa söylüyorum. Elinizde şalbolunuz olduğunda buraya kadar bile bu videoyu izlemeyeceksiniz. Ama yeni öğrenen arkadaşlar için şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bakın son sarıya geldim. Gri ile kapattım. Burada bakın kulaklarım 4 tane. Bu kulaklarımı ne yapıyordum? 3 tane indiriyorum. Yani gri 3 tane trabzan olacak. 2 üçüncü de sarıya geçiyorum. Ve ortadaki 8 tane sarı trabzanı 10 tane sarı trabzana çıkarmış oluyorum. 10 tane sarı trabzan yapacağım. Yine burada 3 tane griyi yapıp bitireceğim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Zaten ikinciyi de bitirmek üzereyiz. Evet, burada 3. griyi yapıyorum. Ve kulaklarımızın son sırası için 2 tane zincir çektim. Ve burada 2 tane zinciri saymıyorum. İkinciyi sarıyla kapatıyorum. Yani kulaklarımız bu sırada bitmiş oluyor. 2 tane gri trabzanla kulaklarımız bitti ve sarıyla devam ediyorum. Burada sarılar kaç tane oluyordu? 12 tane. Bu şekilde 12 tane sarı yapıyorum ve dönüyorum. 12 tane sarı trabzanımı yaptım. 12.'yi gri ile kapattım. Bakın 2 tane gri. İkinciyi sarı ile kapattım. Şöyle 1 2 3 4 5.'yi gri ile kapatıyorum. Sarıyı bıraktım, yürütmüyorum ve gri ile 4 tane. 1 2 3 ve 4. 3'tü, 4'e çıktı. 2 zincir çektim. Şimdi bu sırada 5 tane. 1 2 3 4 ve 5.'yi sarıyla kapatıyorum. Şöyle, burası ters olduğu için öne aldım. Evet. Şöyle sıkıştıralım. Şimdi sıra sonuna kadar arkadaşlar sarıyla gideceğim. Ama dönüşte gözlerini yapacağımız için şöyle yine gri ipimi sıra sonuna kadar yürüteceğim. Şöyle 4-5 tane kalasıya kadar yürüteceğim. Daha sonra da dönüşte diğer kedinin
gözlerine başlayacağız. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Burada yine 2 zincir çekiyorum ve çevirip şöyle göstermek istiyorum. Bakın, bir sıra bu şekilde gittik sarıyla. Burayı gördüğünüzde 5 tane gri ve diğerleri sarı. Hemen bir üst sırada göz sıramız oluyor. Göz sıramızda buradaki başlangıcımız 4 tane. Zinciri saymıyorum. 1 2 3 dördüncüyü gri ile arkaya atıyorum iplerimi ters tarafa ve gözlerimi yapmaya başlıyorum. 2 tane gri, ikinciyi sarıyla kapattım. Ortada kaç tanemiz vardı? Yine ortada 4 tane, 2 gözün arası da 4 tane sarı. 1 2 3 dördüncüyü gri ile kapatıyorum ve 2 tane griyi gözümüz için bıraktım. Hemen böyle sarıyla devam ediyorum. Burada sarıyla 5 tane. 1 2 3 4 ve 5. Beşinciyi gri ile kapattım ve sarıyı bırakıyorum. Burayı 8 tane. Yani göz sıramızda bu 5 tane 8 taneye çıkıyor gri sırası. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Dönüşte tekrar 8 tane, yine burada 5 tane sarı, 2 tane gri, 4 tane sarı, 2 gri, 4 tane sarı yapıyoruz. Çok videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Eminim ki anlaşıldı. Bakın, burada yaptığımız gri kedide ne yaptıysak diğer kedilerde de onları yapıyoruz. Mesela bir sıra daha gözü yaptık. Ondan sonra bir sıra buraya gidiyoruz. Daha sonra kulakları çalışırken bakın 3 tane kaldığında bir üst sıradaki kediye geçiyoruz. Bu şekilde bir önceki kedileri takip ede bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. Hemen ip saklamayı da şöyle ince bir tığ göstermek istiyorum. Ben genelde ince tığla saklıyorum. Şöyle rengi rengine uygun gelecek şekilde saklayın. Sarının altına griyi saklamayın. Gri'nin altına griyi saklayarak şöyle hızlıca, hatta bir düğüm de atın. Bakın, şu şekilde hemen makasımı bir arıyorum. Nereye koydum? Bulabilirsem. Evet. Şöyle kesiyorum. Sarı da aynı şekilde sarıyı sarıya. Kesinlikle arkasında da ip kalıntısı olmuyor. Bunu zaten çok sevdim. İlk önce yapmaktan vazgeçmiştim. Arkası çok ipli olur diye düşünmüştüm. Daha sonra ördükçe yok. Gerçekten şık duruyor bence. Evet, şöyle hemen ipimi kestim. Gördüğünüz gibi arkada çok ip kalıntısı yok ve önü de muhteşem oldu. Evet, şöyle kamerayı uzaklaştırdım ve önceki ördüğümü tekrar göstermek istiyorum. Arkadaşlar, bakar mısınız? Çok güzel. Ben 3 renkle ördüm ama sizler ister rengarenk örebilirsiniz. Bunun gibi isterseniz 2 renk örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Gerçekten yetişkinler de kullanabilir, çocuklar da kullanabilir. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım severek örersiniz diyorum. Ve bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.